Merhaba arkadaşlar, Didem'in Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gönülleri fethedecek zebra kek tarifini paylaşacağım. Çay saatlerinizin yıldızı olacak olan bu tarifimin yapımı hem çok kolay olmasına rağmen kesildiğinde ortaya çıkan desenlerle herkesin dikkatini çekecek. Haydi hep birlikte hiç vakit kaybetmeden tarifimin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle kabımızın içerisine 4 adet oda ısısında beklemiş yumurtamızı alıyoruz. Ardından üzerine 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Burada önemli püf noktamız yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpmak. Bu aşamada sabırlı olursanız kekiniz çok daha güzel kabaracak. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekleyelim. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağı da içerisine ekliyoruz. Tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Şimdi unu da içerisine ekleyelim. Ardından 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyerek karıştırıyoruz. Bu arada unumu eledim. Unun havalanmasını sağlıyor ve kekimizin daha puf puf olmasına yardımcı oluyor. Böylece bildiğimiz klasik kek hamurumuzu hazırlamış olduk. Şimdi hamurumuzu 2 eşit parçaya ayırıyoruz. Bir kısmına 2 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kekimizin kakaolu kısmı artık hazır. Diğer sade hamurumuza ise 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. Bu da kekimizin beyaz kısmının daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Şimdi işimizin en eğlenceli kısmına geldik. Hamuru kalıba yerleştirme. Ben tarifimde yuvarlak yaklaşık 24 santim çapında bir borcam kullandım. Borcamın altını hafif yağladım ve şimdi kek hamurumu videoda görmüş olduğunuz şekilde dökmeye başlıyorum. Tam ortaya bir kepçe sade hamur döktük. Hemen ardından yine ortaya gelecek şekilde bir kepçe de kakaolu hamur döküyoruz. Sonra tekrar sade, sonra tekrar kakaolu olarak hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ben kekimin üzerinin daha güzel gözükmesi için videoda görmüş olduğunuz gibi bir çöp şişle desenler çiziyorum.
Siz de dilerseniz benim yapmış olduğum şekilde desen verebilirsiniz ya da ilk haliyle de fırına gönderebilirsiniz. Kekimizi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına göndereceğiz. Yaklaşık 40-45 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Ancak herkes kendi fırınının pişirme derecesini bilir. Buna özen göstererek kekinizi yakmadan fırın ayarınıza göre pişirebilirsiniz. Kekinizin tam pişip pişmediğini anlamak için de kürdan testi yapabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır. Keki fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında biraz dinlendiriyoruz. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra kekimizi dilimleyebiliriz. Ve işte o an kekimizi dilimlediğimizde ortaya çıkan muhteşem zebra desenleri. Hem göze hitap ediyor hem de yumuşacık dokusuyla damağa bayram ettiriyor. Kekim hem harika kabardı hem de muhteşem bir lezzeti var. Siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Çay saatlerinizde misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edin. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.